Haydi bakalım. Okey, tamam. Merhaba arkadaşlar. Hala alışamadım. Ama alışacağız. Çünkü isteyen çok oldu. Ve o yüzden daha çok Türkçe film çekeceğim. Artık her ikinci salı bir video çıkacak. Ve umarım birkaç ay sonra çok daha rahat Türkçe konuşabileceğim. Bugün ne yapacağız? Bugün full face makeup yapacağız. Yani tüm yüz makyajı. Sadece yüz makyajı konsantre olacağız. Yani gözlere bugün bırakıyoruz. Onu bir dahaki videomda görürsünüz isterseniz. Ama bugün daha çok hani nasıl flawless'ın Türkçe kelime var mı? Bir saniye. Lekesiz. Lekesiz bir makyaj yapacağım. Bence aynı demek olmuyor lekesiz ve flawless ama neyse güzel yapmaya çalışacağım sizin için. Yüzümde zaten şey var, moisturizer var. Bugün moisturizer olarak hemen bir göstereyim size. Biotherm Aqua Pure kullandım. Dışarıya çıkınca güneş koruyucuyla bir şey kullanıyorum ama bugün evde olduğum için ve film çektiğim için böyle normal moisturizer kullanıyorum. Niye? Video ya da fotoğraf çektiğinde içine SPF olunca flashback oluyor. Yani biraz daha beyaz oluyorsun. Ve şu an o kadar bronzlaşmışım ki onu bozmak istemiyorum tabii ki. Bu da sizin için bir tip. Tip ne oluyor peki? İp ucu diyor da bence ip ucu değil. Tavsiyem şu öyle. Tamam, tavsiye. Primer olarak en sevdiğim primer'ı kullanacağız. Too Faced'in Hangover Primer'ı. Bu kadar genelde yetiyor. En çok ortaya doğru sürüyorum. Ve kalanı dışarıya doğru. Şimdi normalde ilk önce göz makyajımı yapıyorum. Ama neyse bugün öyle yapmıyoruz. Yani benim size ikinci tavsiyem göz makyajla önce başlayın. Ve niye ortada en fazla ortada sürün diyorum. Çünkü ortada en çok pores'ların gözüküyor. Pores Türkçesi ne olduğunu hemen bir bakayım. Gözenek diyeceğim ama gözenek herhalde doğru değil. Ama işte onu kapatmak için ortaya koyuyoruz. Öyle diyeyim. Şimdi yeni bir fondöten aldım. 2 hafta önce aldım ve şimdiden çok sevdim. Tüm gece için ya da film çekeceksin ya da resim çekersen ya da düğünün falan olursa gerçekten bu fondöten süper. Huda Beauty Faux Filter Foundation. Bunu çok seviyorum. Gerçekten çok iyi kapatıyor ve göstereceğim size. It Cosmetics Foundation Brush kullanıyorum. Çok önemli bir şey anlatacağım. Fondöten sürünce hemen yüzüne sürme. Fondöten şişeden çıkınca okside ediyor. Okside bir saniye. Oksitleniyormuş. Google öyle diyor bu arada. Şimdi yanlış diyorsam kusura bakma, ben demiyorum, Google hanım diyor. Oksitleniyormuş. Yani ne demek? Rengi biraz değişiyor. Şişenin içine ve elin üstüne ya da yüzün üstüne hep değişik olur. O yüzden her zaman önce eline sürüp ondan sonra elinden yüzüne sürersin. Öylelikle de doğru rengi aldın mı diye daha iyi anlarsın. Çünkü yüzüne sürdükten sonra zor anlarsın. Ve bu çok katı bir fondöten olduğu için çok az kullanıyorum. Daha çok lazımsa sonradan alırsın ama hani çok almak mantıklı değil. Böyle çok az koydum gördüğünüz gibi. Neyse, genelde de gözlerimin üstüne yapmıyorum. Çünkü gözlerimi yapmış olmuş oluyorum. Ama neyse, bugün için öyle yapacağız. Bu fırçayı çok seviyorum. Şimdi bu fondöten doğru dersem yazın için çok aldım. Mesela Türkiye'de yaşasaymışım bunu hayatta yazda sürmem. Belki geceler için, önemli bir şey için sürerim de her gün için dayanamazdım herhalde. Bir de haftaya doğum günüm. Siz bunu izleyince doğum günüm olmuştur herhalde. Onun için güzel olacak. Üstünden Beauty Blender ile geçmeyi seviyorum. Ki her şey biraz daha even. Valla even de ne olduğunu bilmiyorum ki. Even. Düz olsun. Düz mü? Düz herhalde. Tamam. Kullandığım renk bu arada Amaretti 310G oluyor. Hemen concealer'e geçeceğiz. Gelen concealer'la aynı şeyi diyeceğim. Concealer'e hemen yüzüne sürmeyin. Önce biraz okside etsin. Neyse, o kelimeyi artık biliyorsunuz.
Elimin üstüne koyacağım. Tabii ki fondötenini aynı yere koymuyorum. Biraz daha yana koyacağım. Oradan alıp süreceğim. Ondan sonra hemen blend etmeyeceğim. Çünkü o zaman gene concealer'ı böyle siliyorsun yüzünden ve boşuna sürmüş olursun. Concealer için de bu arada Tarte Shape Tape Concealer kullanıyorum. Renk de Light Neutral. En sevdiğim concealer. Hiç başka bir concealer'e ihtiyacım olmuyor. Ve It Cosmetics'in öbür tarafı kullanacağım. Bu arada şimdi her 2 haftada bir Türkçe film çekeceğim için merak ediyorum. Ne görmek isterseniz lütfen altta yazın. Her şeyi okuyorum. Her şeye de cevap vermeye çalışıyorum. Hani Türkçem süper değil yazınca ama deniyorum gene de. Komente yazarsanız yorumlarda çok sevinirim. Öylelikle de ben de bilirim ne istediğinizi. Evet, çok komik gözüktüğümü anlıyorum. Biraz da burada her zaman biraz dudağımın üstüne de yapıyorum. Şimdi biraz bekliyorum. Niye? Tacky olması lazım. Tacky nedir? Yapışkan olması lazım. Niye yapışkan istiyorsun? Yapışkan olmazsa ve üstünden geçersem şimdi her şey Beauty Blender'ın üstüne olacak. Makyaj video yapıyorum tabii ki ama genelde İngilizce video yaptığımda genelde modayla ilgili oluyor. Ama Türkiye için, hani sizin için moda enteresan olur mu olmaz mı diye merak ediyorum. Olursa onu da söyleyin. Ondan sonra kontura geçeceğiz. Kontur benim en sevdiğim, hani hiç makyaj sürmeyip de sadece kontur yapmaya da yaptığım oluyor. Kontur için LA Girl Pro Concealer kullanıyorum. Renk olarak da espresso. Şu an keşke bir espressom olsaydı da. Neyse. Aslında genelde önceden her yere sürmüyorum. Bir taraf yapıp ondan sonra öbür tarafa doğru gidiyorum ama size daha iyi anlatmak için böyle yapıyorum. Blend yapmak için Morphe M438'i kullanıyorum. Biraz katı mı diyeceğim, kalın, sert bir fırça. Konturla çok önemli şey, aşağıya doğru gitmeyin. Çünkü aşağıya doğru gidersen o shadow ne? Shadow. Gölgeyi daha büyük yapacaksınız ve güzel olmaz. Yani aynı sürdüğüm yerle aynı. Biraz gidebilirsin ama çok gitmeyin. Her yerde sürdüğüm için biraz daha çabuk hareket etmem lazım. Yoksa çizgi olarak kalır yüzümde. Kalanı da aşağıya doğru alıyorum yani. Şöyle. Ve boynuma doğru çekiyorum ki boynum tabii ki aynı renk olsun. Gene Beauty Blender'ı silip gene kullanacağız. Ve her yerin üstüne geçip. Bu arada birkaç sorum oldu. Yorumlarda. Nerede yaşıyormuşum diye. Hollanda'da yaşıyorum. Annem Türk, babam Amerikalı. O yüzden Türkçe konuşuyorum. Allah'a şükür annem hani öğretti. Anneannem, dayımlar, herkes çok yardımcı oldular. Küçükken hep Türkiye'ye giderdim. Orada işte öğrendim. Çok da iyi öğrenemedim herhalde ama yani bence idare ediyor. Şimdi setting powder için Laura Mercier'in Translucent Powder kullanıyorum. Beauty Blender'la almayı tercih ediyorum çünkü daha az kalın oluyor. Çok kalın sürerseniz üstünden, resim çekersen beyaz flashback yapar ve onu istemiyoruz tabii ki. O concealer'ı nerede sürmüşsem oraya sürüyorum. Bunu yaptıktan sonra biraz daha alıp konturumuzu keseceğiz. Keseceğiz. We're gonna cut the contour. Onu temizleyeceğiz aslında. Bunu her zaman yapmanın gerek yok ama gerçekten o böyle süper bir kontur isterseniz böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Tavsiye numaram 3 mü 4 mü? Böyle bir 5 dakika dursun, 5 dakika. Tamam, 5 dakika oldu. Artık çıkarabilirim.
çıkarabiliriz. Böyle bir fırçayla çıkaracağız. Bu tarafı hiç ellememeye çalışın. Anında da var tabii ki. Böyle airbrush efekt oldu. Airbrush ne derseniz airbrush, brush fırça, air'de hava mı? Hava. Hava weather demek herhalde. Airbrush pistol diyor. Pistol herhalde doğru değil bence. Neyse daha böyle güzel gözüküyor, ne diyeyim ya. Vallahi ne diyeceğim bilmiyorum. Airbrush ne olduğunu biliyorsanız lütfen söyleyin. Çünkü Google hanım söylemiyor ve ben şimdi size ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama öyle bir efekt vermeye çalıştık şimdi. Fondöten ve concealer'ı set ettik. Sadece konturu set edeceğiz. Konturu yapmak için Anastasia Beverly Hills Palette kullanıyorum. Tek kullandığım renk bu ortadaki rengi. Biraz gölge yapmaya çalışıyoruz. Ve onu sadece kontur yaptığın yerde sürüyorsun. Kalın olması gerek yok. Çok renkli olması gerek yok. Yağlı, creamy bir şeyle sürdüğümüz için bir yere gitmesin diye üstünden geçiyoruz. Tamam. Üstünden geçtik. Blush'ı süreceğiz. Blush nedir arkadaşlar? Blush kızarmak. Kızarmak değil ya. Bir renk ve buraya sürüyorsun. Ne oluyor? Ben bunu çözeceğim birazdan. Şimdi değil ama. Dior'unkini kullanıyorum. Bu çok eski. Hani hala var mı yok mu diye bilmiyorum. Ama hala en sevdiğim blush. Renk olarak da 676 Canal Cruise. Fırça olarak Morphe M450 kullanıyorum. Ve biraz şimdi ortadan başlayıp sadece o konturun yanında yapmaya çalışıyorum. Çok sevmiyorum çünkü. Ekstra almıyorum ama kalanı biraz şöyle, biraz şöyle. Bronzer'dır. Sephora'nın bronzer'ı numara 3. Ve onun için Kabuki brush kullanıyorum. Az alıyorum çünkü bunda çok renk çıkıyor. Tamamdır. Tabii ki gözlerimi yapmadım ama dediğim gibi bunu yapmayacağız bugün. Her şeyi setting yapmak için Urban Decay All Nighter kullanıyorum. Bununla böyle tam süper kapatıyor her şeyi. Artık kıpırdamaz. Ve son böyle. Ve bittik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi 2 hafta sonra Salı gününe gene Türkçe film olur kanalımda. Umarım makyajımı beğenmişsiniz. Bunu beğendiyseniz lütfen bana söyleyin. Çok merak ediyorum. Bir de iyi doğru anlatmışsam lütfen söyleyin ki öğreneyim. Hani yoksa hiç kimse bana bir şey demezse ben nereden öğreneceğim. İzlediğiniz için de yeniden çok teşekkür ederim. Abone değilseniz lütfen abone olursanız çok mutlu olurum. Sevdiyseniz de like butonu ve iyi günler, iyi sabahlar ya da iyi akşamlar ve 2 hafta sonra görüşürüz.